serçe uçarsa. Sabahtan beri derse giren öğrenciler zil çalınca öğle teneffüsüne çıkmışlardı. Yorgunluk dinlemezdi teneffüsün ilk havası. Koşmak, zıplamak görevi içten yapılmalıydı. Bir kısmı arkadaşının peşinde koşmakta, bir kısmı kantinden aldığı simidiyle açlık gidermekteydi. Sinan da arkadaşı Mehmet'le başka bir açlığı gidermekteydi. Birbirlerini kardeş gibi seven bu iki dost, teneffüslerde mutlaka beraber vakit geçirirlerdi. Bu yüzden biri dendi mi, diğeri de akla gelirdi. Mehmet mi? Hani Sinan'ın arkadaşı Mehmet, dedirten bir dostluk. Diğerleri onları bir tarafta derin derin konuşurken görürdü. Oyun da oynarlardı ama daha çok bir şeyleri araştırarak zaman geçirirlerdi. Biraz farklıydılar. Film gibi bir dostlukları vardı. Konu kimi zaman bilim, kimi zaman güncel meseleler olurdu. Hararetli bir araştırma başlardı ardından. Dedik ya, farklıydılar. Akıllarından geçen sorulara cevap aramaya bayılırlardı. Bazen uzayın derinliklerine, bazen böceklerin dünyasına, bazen de edebiyatın derinliklerine dalarlardı. O gün ilginç soru Sinan'dan gelmişti. Mehmet'in gözlerine bakıp, "Mehmet, Allah her şeyi güzel yaratmış da şeytanı niye yaratmış? Aklıma gelir gider bu soru da bir türlü cevabını bulamam. Etrafımda da cevap verecek kimse yok." Mehmet olduğu yerde dona kalmıştı. İlk defa böyle bir soruyla karşılaşmıştı. Arkadaşını onaylarcasına, "İlginç değil mi? Nereden geldi aklına?" "Hani bütün varlıkları yaratmasının bir sebebi vardır. Peki kendisine isyan eden şeytanı niçin yarattı?" Soru Mehmet'in beyninde yankılanmış, oradan okul koridoruna dağılmıştı. Bu sorunun cevabını bulmam lazım diye kendi kendine mırıldandı. Aklına üniversitede okuyan abiyi geldi. O bu sorunun çözümünü mutlaka bulup hem arkadaşını hem de kendini rahatlatabilirdi. Doğru ya, bütün her şey kendisine itaat ederken şeytan isyan ediyordu. Mutlaka bir hikmeti vardır diye geldi aklına. Okul çıkışında hemen eve koştu. Biraz sonra abi de gelmişti eve. Okul formasını bile çıkarmadan heyecanla sordu. Abi kardeşinin sorusuna şaşırmamıştı bile. Gayet rahat bir şekilde elini kardeşinin omzuna koydu ve beraber kitaplığa gittiler. Kitaplıktan aldığı kitabın sayfalarını bir çiçeği okşar gibi çevirdi. Kitapla adeta sırdaş olmuş gibiydi. Biraz sonra sorunun cevabı kitabın arasından Meltem gibi yayıldı odaya. Nasıl ki atmaca serçenin kabiliyetini, uçuşunu geliştirir, şeytan da insanın kabiliyetini geliştirir. Abi, dedesinin kahveden bir yudum aldıktan sonra aldığı haz gibi derin bir mutlulukla nefes aldı. Mehmet bir şeyler anlamıştı ama abi onun daha iyi anlaması için bu sözleri kardeşine açıkladı. İnsanın bulunduğu seviyeden belli bir seviyeye çıkması için kabiliyetlerinin gelişmesi lazımdır. Atmaca, serçeyi tehdit etmese, serçe bu kadar maharetli uçamaz, kabiliyetleri körelirdi. Aynı şekilde şeytanın insana verdiği vesveseleri sonrasında insanın kabiliyeti, inancı artarak seviyesi yükselir. Vücuda zayıflatılmış mikrop olarak verilen aşının insanı hastalığa karşı dirençli yapması gibi. Abinin bilgisine hayran hayran bakarken Mehmet, kelimelerin melodisine vurulmuş gibiydi. Abinin kitabı kapamasıyla içine daldığı güzel alemden çıktı. Yerinde duramaz hale gelmişti. Arkadaşına sorusunun cevabını bulduğunu söylemeliydi. Bunun için ertesi günü beklemesi gerekiyordu. Ama sabaha kadar bu sorunun cevabını içinde saklayamayacağını anlayınca annesinden izin alıp sokağa çıktı. Gönlü serçe kuşunun kanatları gibi çırpınıyor, heyecandan yerinde duramıyordu. Yol boyunca abinin okuduğu cümleler dolandı serçe yüreğinde. Uçtu uçtu Sinan'ın evinin önüne geldi. Ne zaman oraya gelmişti, ne zaman kapının ziline dokunmuştu, fark edemedi. Kendisini arkadaşının odasında buldu. Diz dize, göz göze gelmişlerdi. Bir tutam sevgi gülücüğü aktı içlerinden. Duyduklarını arkadaşına aynen anlatmış, sevincini büyütmüştü.
Arkadaşı hem cevaba hem de dostunun akşamın alacakaranlığında gelmesine sevinmişti. Mehmet eve dönerken gönlü sokağın karanlığına bulanmamış, aydınlık içini ısıtmıştı.